8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz diş hekimi dentist Kanun Mercimek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kanun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi estetik nedirle başlayalım. Yani diş hekimliğinde estetik ne ifade ediyor? Biraz bahseder misiniz? Şimdi hocam tabii sizler gibi değerli hocalarım karşısında estetikten bahsetmek biraz abes olabilir belki ama. Estağfurullah efendim. Olur mu? Şık olsun. Şimdi estetik kişiden kişiye çok değişen bir aslında algı. Ama temel prensiplerle onu şöyle açıklamak gerekirse bir ana kaidenin üzerinde bir bütünün parçalarının doğallığı bozmadan bir araya gelmesiyle oluşan yapı ya estetik diyoruz aslında. Şimdi bu ana kaide ne? Neden ana kaide diyorum? Onu anlatacağım. Ama bunu bir hikayeyle anlatmak istiyorum size. Lütfen. Tabii. Bir gün bir hastam var, kliniğime geldi. Tabii o hastam benim ailecek hastam onlar benim. İzmir'de böyle, ben biliyorsunuz İzmir'den geliyorum. İzmir'de böyle hatır sayılı aileden bir tanesi. İşte gelinleri var, sağ olsun tedavilerini bana yaptıracak. Geldi o gün, Kanun dedi, ya dedi, tabii eşi de ona bir hediye almış, şöyle güzel bir kolye almış. Dedi, nasıl dedi kolyem? Şimdi bizim de daha önceden onlarla böyle sohbetlerimiz olurdu. İşte bilirler böyle, ben diğer taşları severim, anlarım da biraz. Orada dedi ki, ya dedi, nasıl falan kolyem dedi. Ben dedim, güzel dedim, fena değil dedim. Şimdi öyle deyince tabii birazcık böyle bir hafif bozuldu. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki, ya biz şimdi işlemleri yaparken önden fotoğraflarını çekiyoruz. İşte bir başlangıcını alıyoruz, ortasında ne yaptığımızı alıyoruz, sonunu alıyoruz. Dedim ki, fotoğrafımı çeken arkadaşımız adı Serdar. Serdar dedim, fotoğraf çekerken dedim, şöyle tam karşıdan al, bluzunu al, kolyesini al, yüzünü falan topyekun bir şey al yani. Bütün halde al. Neyse, aldık öyle portresini. Tabii devam etti, belli bir noktaya getirdi kişi. Tedavi bitimine doğru dedim ki hastama, bir daha gelirken dedim, o bluzla dedim, o kolyeyi dedim, takar gelir misin dedim. Bitireceğiz artık son gün. Tamam dedi bu, önce bir anlam veremedi. Tamam dedi, geliyor mu dedi, neden dedim. Ya dedim hani şimdi ilk başta nasıl alırsak sonradan da öyle alalım, kıyaslaması kolay olsun falan. Ben böyle ufaktan geçirdim olayı. Neyse tedavi bitim günü geldi, tedavilerini bitirdik. İşte IMAX kronlar yapmıştık, taktık. Sonra bir fotoğraf da aldık ama aynı şekilde. Ondan sonra dedim Serdar, aç dedim bilgisayardan bir göster bakalım yani bir aradaki farkı görsün. Açtık. Şimdi hastamın ismini de vermeyeyim, ağzımdan kaçacak gibi oluyor seferinde. Ayıp olmasın. Dedim, nasıl dedim, sence nasıl olmuş dedim. Bence çok güzel olmuş dedi. Benim kolyeyi soruyorum, kolyen dedim nasıl olmuş dedim. Şöyle baktı, ya hakikaten ya dedi. Şimdi bana daha çok yakışmış dedi kolye. Şimdi bir şeyi güzelleştiren o ana kaydıdır, kişinin kendisidir. Sağlık da bizim için kişidir. Onun üzerinde yaptığınız her şey ona olumlu olarak geri döner. Mesela gidersiniz bir mankenin üstünde bir şey görürsünüz. Ya ne güzel dersiniz. Giyersiniz bir sürü size yakışmaz. Ya onda çok güzeldi, bende olmadı. İşte bu, ya ona çuvalda giderseniz emin olun yani o kişinin üzerindekinden çok daha iyi duracak. Çünkü o altyapı iyi. Şimdi ben hep onu derim. Estetik olabilmesi için elimizdeki her şeyin önce bizim bu konuda tam olarak yerinde olmamız lazım. Her şeyimizde. Giyimimizde, kuşamımızda bunlar bizi güzelleştiren şeyler. Aslında bunlar da estetik. Ama bizi güzelleştirebilmesi için önce bizim kendimize yatırım yapmamız lazım. O anlamda estetik bir bütün. O yüzden hani estetik nedir ile ilgili sorudaki o ana kaideyi o yüzden söyledim. Yoksa estetik gerçekten kişiden kişiye değişir. Aslında kişiye özeldir diyorsunuz. Evet, kişiye özeldir. Evet, aynen. Peki hocam, Addition Smile Design. Gerçekten ben ilk defa duyuyorum böyle bir diş estetiğini. Nedir bu? Biraz açabilir misiniz bize? Evet hocam, şimdi şöyle bir şey. Şimdi normalde duyarsınız işte Hollywood Smile, yok Evet, şuydu, evet. buydu falan, gülüş tasarımı falan. Gülüş filan. Bir sürü tasarımı. şey var. Şimdi addition aslında edit'ten geliyor. Yani bir şeyi editlemek, onu ayıklamak, düzenlemek, toparlamak falan. Şimdi hastalarda bir şey var. Ya benim işte dişlerim güzel olsun, beyaz olsun. İşte ben Hollywood Smile istiyorum. Gülerken böyle süper bir gülüşüm olsun. Ama aslında onun aklındaki şey şu. Hakikaten gülerken doğal ve estetik bir şey istiyor. Fakat siz şimdi Hollywood Smile'ı ona dizayn ettiğinizde, o rengi, o yapıyı ona dizayn ettiğinde, biraz önce anlattım ya,
diğerinin üzerindeki gibi durmuyor. Daha farklı duruyor. Bu sefer diyor ki bu muymuş diyor. Mutsuz oluyor. Şimdi Edition Smile'de mesele şu. Kişilerin aslında istediği şey şu. Ben daha estetik bir gülüş istiyorum. Daha beyaz bir gülüş istiyorum ama ben gülerken desinler ki dişlerini ne güzel yaptırmışsın demesinler de ne güzel dişlerim var desinler. Aslında bu. Ne kadar güzel dişlerim var desinler. O kadar doğal duruyor diyorsunuz. O kadar doğal olmalı. Kişinin beklentisi de bu yönde zaten. Aslında bize insanlar geliyor anlatıyor. Ben şöyle istiyorum, böyle istiyorum. Fatih Hocam siz de bilirsiniz, hocam siz de bilirsiniz. Evet. Ya ben burnumu şöyle istiyorum, bu olsun, şöyle olsun derken aslında onun hayalinde, kafasında yaşadığı bir şey var. Onu bizden istiyor ama tabiri yanlış. Gördüğüyle istiyor. Bunu aslında verecek kişi profesyonel kişi, karşısındaki kişi. Şimdi bizim hastanın isteklerini çok iyi anlayıp ona göre bir altyapı hazırlamamız lazım. Önce kendimizde. Burada ne yapıyoruz? Evet, hastaya beyaz bir diş sunuyoruz. Renk seçeneklerini kombine ediyoruz. Tek renk kullanmıyoruz. Diş boyutlarını hastaya göre, gülüş tasarımı dediğimiz tasarım boyutlarına göre tekrar yeniden dizayn ediyoruz. Alt üst çeneler ilişki arasındaki ilişkiyi standart ilişkiden biraz çıkartıp doğallığı da koruyarak ama biraz sınırlarını zorlayarak tekrar yeniden bir araya getiriyoruz. Diş mesafeleri, boyları, aralıkları, yuvarlaklıkları, renkleri bunlar kombineleştiriliyor. Mesela simetrik bir yapı yapmıyoruz burada. Daha çok asimetrik yapı yapıyoruz. Şimdi doğada da karmaşık düzen dediğimiz bir düzen vardır. O karmaşık düzen ne kadar güzel gösterirse doğayı, asimetri de insanı o kadar güzel gösterir. Evet. Tabii bu asimetri ayarı kaçırmadan. Yani bilirsiniz hocam, yani yüzün bir yarısıyla bir yarısı eşit değil. Kesinlikle. Evet. Dişler de öyle aslında. En büyük asimetriden olduğu yerden bir tanesi aslında diştir yani. Biri uzundur, biri kısadır falan. Edition Smile buradan doğdu. Reposition nedir? Yani lip reposition'la ne anlatmak istiyorsunuz? Evet. Dudakla diş arasında bir uyumdan mı bahsediyorsunuz? Evet, şimdi Fatih Hocam şöyle, bilirsiniz gummy smile dediğimiz gülerken diş etlerinin çok yüksek görünmesi diye bir olay vardır. Onun içinde, evet, gördüğünüzde hani Kemal Sunal en yakın ünlülerden bildiğimiz Kemal Sunal mesela gülerken kocaman gözükürdü diş etleri. Halk arasındaki tabiri bunun at gülüşü aslında. Yani at gülüşüdür. Yani böyle gülümsediğinde bütün diş etinin önde bir şekilde gözüküyor olması. Evet. Şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi bunu çeşitli egale etmenin yani ortadan ekarte etmenin çeşitli yolları var. Fakat her yol aynı sonuca varmıyor. Burada bazen belli kombinasyonlar kullanıyoruz. Belli basit işlemler yapıyoruz. İşte botoks gibi, gingivektomi dediğim diş etlerinde kısaltma gibi. Fakat bunların yetmediği durumlar da oluyor. Şimdi botoks yapıyorsunuz. Belli bir seviyeye kadar diş eti, dudağın gücünü düşürdüğünüz için belli bir seviyeye kadar dudak çıkıyor ve sonrasında biraz daha kompanse ediyor. Diş etini örtülüyor. Gingivektomi yapıyorsunuz. Diş etlerinde inceltme yani kısaltma işlemi yapıyorsunuz. O da altta çene kemiği var. Bir yere kadar artık size müsaade ediyor. Hala diş etleri gözüküyor. Böyle durumlarda dudağın altına bir operasyon yapıyoruz. Dudağın altından oval bir şekilde belli bir mukoza parçasını çıkartıp o çıkarttığımız parçaların kesik uçlarını, ensize uçlarını birbirine dikiyoruz. Daha sonra hasta güldüğünde artık o ayarladığınız pozisyonda o dudak kalıyor ve o yüksek dişede gülümsemesi olmuyor. Ameliyatlık bir işlem oluyor. Evet. Peki süreci nasıl? Daha sonrasında. Şimdi ameliyat deyince korkmayalım çünkü. Lip reposition süreci şu, hastanın ilk gün biraz şikayeti oluyor. O tabii yapılan operasyonun etkisiyle ama mukozlar genelde hızlı iyileşen, çabuk iyileşen dokular. Yani skarizleri de çok az kalan dokular. İlk gün bir miktar şikayeti oluyor. Sadece bizim hastadan isteğimiz şu oluyor lip reposition operasyonu sonrasında. Çok fazla kendini neşelendirecek ortamlara gitmemesinden. Gülmemesi lazım. Evet, biraz melankolik yani bir hafta 10 gün kadar biraz melankolik yaşamasından yana bir telkinde bulunuyoruz. Tabii bu işin şakası. Yani amaç dudağı yukarı kaldıracak, kaslarla o bağlantıyı kopartacak bir hareket yapmaması. Peki ileri implant cerrahisi hakkında biraz bilgi verir misiniz? Yani implant yıllardır yapılan bir şey. İleri implant cerrahisinde ne farklılık var? Dişin, çenenin kemiği, 2 tane kemiği var aslında bakınca. Bir diş için, dişe ait olan kemik var, pars alveolaris dediğimiz. Bir de
çenenin kendine ait olan bir kemik var. Biz dişi çektikten sonra o pars alveolaris denen kemik yok oluyor. Evet. İmplant da koysanız yok oluyor. Ne yaparsanız yapın. O dişe özel bir kemik. O diş olmazsa o kemik olmuyor. O bölgenin fonksiyonunu artırıcı bir uygulama yapmazsanız o bölgede ister istemez bir zaman sonra kullanılmaya iyice rezorbe oluyor, yok oluyor, kayboluyor. Sinir trajelerinin yerini değiştiriyoruz. Sinüsleri yükseltiyoruz. Kemikte bone split dediğimiz kemiği, ince kemiği, 1 milimlik kemiği 5 milime kadar, 6 milime kadar genişlettiğimiz bazı operasyonlar yapıyoruz. Bunlar da ileri implant cerrahisine giriyor. Aslında konumuz çok geniş. Evet. Öyle değil mi? Anlat anlat, sizi dinleriz gerçekten hocam. Çok sağ olun vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün bizlerle diş hekimi, dentist Kanun Mercimek bizimleydi. Tekrar teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.